Merhaba. Bugün Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı İran olacak şekilde müttefiklerle ve nükleer bombalarla beraber bir savaş senaryosu yapacağım. İyi seyirler. İlk olarak İran, Amerika'dan Kasım Süleymani'nin intikamını almak istiyordu ve ABD'ye savaş açtı. Ardından Amerika'da İran'a savaş ilan etti. Öncelikle ABD'nin müttefikleri Birleşik Krallık, Fransa, İsrail, Azerbaycan ve Suudi Arabistan oldu. Bu arada NATO üyeleri de ABD'ye pasif bir şekilde desteklerini sürdüreceklerdi. İran'ın müttefiklerinde ise Rusya Federasyonu ve Çin Halk Cumhuriyeti yer aldı. Öncelikle ABD, İran'da halkı daha demokratik bir ortamda yaşamaları için isyana davet etti. Bunun üzerine çeşitli protestoculara kaynak sağlayarak para gönderimi yaptı. Hemen sonra da İran karıştı ve her yerde ayaklanmalar çıkmaya başladı. Bu karışıklıklarla uğraşmaya başlayan İran'ı ilk olarak ABD, Umman Körfezi'ne çıkartma gemilerini gönderdi ve ordusunu burada yer alan kıyılara indirdi. Böylece Amerika, Hürmüzgan ve Beluçistan eyaletlerinden toprak almaya başladı. Bu çıkartmayı gören İran'da karışıklıklara rağmen ABD'ye karşı bir hamle planladı ve ilk olarak envanterinde yer alan 1650 adet tankların yaklaşık 500'ünü bölgeye sürdü ve ardından Amerikan işgali altındaki bölgeyi yoğun bir şekilde tank bombardımanına tutmaya başladı. Böylece burada ABD'nin bazı askerleri hayatını kaybetti. İran, Amerika'nın uçak kaldırma ihtimaline karşı da bölgeye hava savunma sistemlerini yerleştirdi. Fakat bunu gören Amerika Birleşik Devletleri de bölgedeki askerlerini öncelikle hava saldırılarına karşı koruması için o da aynı şekilde hava savunmalarını getirdi. Ardından ABD uçaklarını kaldırabilmesi için Suudi Arabistan'ın hava sahalarından birini kullandı ve sonra da radarlara yakalanmayan ve hayalet olarak bilinen savaş uçaklarını buradan kaldırarak İran'a doğru yöneltti ve İran hava saldırıları almaya başladı. Bu görünmez uçaklarla İran büyük kayıplar veriyordu. Derken Rusya'ya çağrı yapmaya başlayan İran ona şunları söyledi: "Hey Rusya, Amerika bizi vuruyor. Acil olarak yardıma gel." Bunun üzerine Rusya, "Destek teçhizatlarını Hazar Denizi üzerinden göndereceğim," dedi. Çok geçmedi ki Rusya, Mahaçkale limanındaki kargo gemilerine hayalet savaş uçakları ve biraz da asker doldurarak İran kıyılarına getirdi. Böylece Ruslar İran'a bunları verdi. Bunun üzerine bu hayalet uçakları kullanmak isteyen İran, ilk olarak Suudi Arabistan'daki hava sahalarını hedef alarak vurdu. Böylece Amerika'nın uçak kaldırmasını engellemiş sayıldı. Fakat ABD bu hava alanlarının vurulmasının ardından B planını devreye soktu. Yani Amerika bu sefer Umman'daki hava üslerini kullanmaya karar verdi. Bu sırada ABD, İran topraklarını genel olarak hava bombardımanına tutmaya devam ediyordu. Bu sırada da Amerikan ordusu İran topraklarında ilerlemeye devam etmekteydi. Çünkü bölgeye getirilen İran tankları ABD'nin hayalet uçakları sayesinde vuruluyordu. Bu arada Azerbaycan'da İran'ı yok etmek için ABD'ye yardıma hazır olduğunu açıkladı ve topraklarının kullanımını Amerikan ordusuna açık hale getirdi. Bunu gören Birleşik Devletler ise hemen Azerbaycan'a 200.000 kişilik büyük bir ordu gönderdi ve ardından ABD hem Nahçıvan'dan hem de Güneydoğu Azerbaycan üzerinden İran topraklarında ilerlemeye başladı. İran'ın Hürmüzgan cephesinde Amerika ile çatışmaları devam ederken ABD Azerbaycan üzerinden bir cephe daha açmıştı ve böylece İran zorlanmaya başlasa da yeni bir ordu daha çıkartarak Azerbaycan sınırlarına gönderdi. Böylece burada Amerika ve İran orduları karşı karşıya savaşmaya başlamış oldular. Bunlar burada çatışırlarken diğer yandan Amerika Azerbaycan'a hayalet uçaklarını yeniden gönderdi ve bir yandan da hava kontrolünü elinde tuttuğu için İran'ı hava bombardımanına tutmaya devam ediyordu. İran'da Rusya'nın verdiği hayalet uçaklar kısıtlıydı ve sayıları da azdı. Bu yüzden bunlar İran'a yetmiyordu. Bu arada İran, Rusya'nın verdiği askerleri de Azerbaycan sınırına göndermeye karar verdi. Amerika bu arada NATO'dan ordu desteği istedi. Bunun üzerine ilk olarak Avrupa'daki ülkeler 5'er binlik bir sayıda Azerbaycan'a asker gönderimi yaptılar. Türkiye ise NATO üyesi olduğu için o da aynı şekilde 5000 civarında bir ordu gönderdi. Bunun üzerine bölgede çok güçlenen Amerika, İran'dan hızlıca toprak ele geçirmeye başladı ve Tebriz'e kadar bölgeyi kuşatma altına aldı. Bu arada İran'ın çevresindeki ülkelerde yer alan Amerikan askeri üsleri de bir yandan İran'a füzeler fırlatmaya devam ediyorlardı. Ancak bu arada Rusya ve Çin Halk Cumhuriyeti de İran'a destek olarak çoklu roket atar gönderimi yaptılar. Böylece bu roket atarları alan İran bunları sınırlarına yerleştirdi ve buradan Türkiye, Azerbaycan ve Suudi Arabistan'ı bu roketlerle vurdu. Bu sırada Amerika Birleşik Devletleri'nin ana karası İran'a çok uzak olduğu için buraya yakın olan Rusya'nın bir şeyler yapması gerekti. Fakat Ruslar İran için ABD ile direkt olarak çatışmaktan çekiniyordu. Bunun için de Çin'le birlikte hareket etmek zorunda olduğu için ona şunları söyledi: "Çin, gemilerini hazırla ve Alaska'ya doğru getir," dedi. Bunun üzerine Çin envanterinde yer alan savaş gemilerinden bir kısmını oraya doğru gönderdi. Çin gemileri bölgeye ulaşınca Rusya'da destek filoları verdi ve hem Alaska'yı hem de ABD anakarasını vurmaya başladılar. Bu füzelerin
bazıları Amerikan hava savunmaları tarafından patlatılsa da düşmeyi başaranlar da olmuştu. Fakat buna çok öfkelenen Amerika ve NATO bir oldular ve Pasifik Okyanusu'na bütün savaş gemilerini getirdiler. Böylece bölgede uzun menzilli bir füze savaşı başlamış oldu. Bu arada NATO füzeleri Rusya topraklarına düşüp hasar vermeyi başarmıştı. Bu sırada Çin gemileri de Amerikan kontrolündeki Hawaii adasının çevresine geldi ve ardından Çin askerleri bu adaya indirildi. Böylece Hawaii Çin'in hakimiyeti altına girdi. Bu füze savaşı Pasifik'te devam ederken İran tarafına bakarsak Amerikan uçakları İran'ın roket atarlarını teker teker saptayarak havadan bombaladı ve yok etti. Böylece Azerbaycan tarafındaki cephede de ilerleyişlerini sürdürüyordu ABD. ABD çok geçmedi ki İran'ın kuzey topraklarının tamamını ele geçirdi. Yani doğuda Ramser kentine, batıda ise Merivan'a kadar hakimiyeti altındaydı. Pasifik Okyanusu tarafına geri dönersek ABD burada iki süper güce karşı zorlansa da NATO'nun gemi yardımları işini kolaylaştırmıştı ve böylece Çin ile Rusya'nın filolarının çoğu okyanusun derinliklerine batırıldı. Fakat Amerika ve NATO'nun da büyük bir gemi zayiatı vardı ve gemileri büyük zarar görmüştü. Böylece bu okyanustaki deniz savaşı durulmaya başladı ve taraflar geri çekildi. Fakat İran'daki savaş hala devam ediyordu. İran her iki taraftan da NATO ve Amerika tarafından kuşatıldığından son bir hamle olarak milli mücadele emri verdi. Bunun üzerine İran halkı orduların karşılarına çıktı ve savaşmaya başladı. Böylece ilk etapta İran Hürmüzgan ve Beluçistan eyaletlerini buradan temizledi. Fakat Azerbaycan tarafındaki cephede ABD ve NATO çok güçlüydü ve buradan aksine toprak alamıyor, kaybediyorlardı. Bu arada Amerika Birleşik Devletleri bu cephedeki ordusunu daha da güçlendirmek için ordusu güçlü olan Türkiye'den daha fazla asker göndermesini istedi. Fakat Türkiye de bunu yapması karşılığında Avrupa Birliği'ne alınmasını rica etti. Bu istek ise ABD ve Avrupa tarafından kabul edildi. Bunun üzerine Türkiye 100.000 civarında bir askeri ordu çıkarttı İran'a. Böylece Amerika ve Türk ordusu ilerleyerek İran'ın başkenti Tahran'ı kuşatmayı başardılar. İran'ın başkenti düştüğü için pes ederek barış antlaşması yapılmasını istedi Amerika'dan. Bunun üzerine ABD ile İran barış antlaşması imzaladı. Buna göre artık bu alınan toprakların bir kısmı Türkiye'ye ve diğer kısmı da Amerika Birleşik Devletleri'nin kontrolü altına girdi. İran'ın artık yarısı yok olacaktı ve savaş burada bitti. Savaş sonucunda Türkiye Avrupa Birliği'ne üye yapıldı ve bunun üzerine ekonomisi hızla düzelmeye başladı. Savaşın kazanan tarafı Amerika Birleşik Devletleri ve NATO olmuştu. İzlediğiniz için teşekkürler. Daha fazla videolar için beğenip paylaşmayı ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.